Merhabalar. Bu videoda bir yazılı metni sese dönüştürme konusunda GTTS kütüphanesiyle, Google Text to Speech kütüphanesiyle PyTTS-X3 kütüphanesini karşılaştıracağız. Önceden de belirttiğimiz gibi Google Text to Speech yani GTTS'yi kullanırken internet mutlaka gerekli. İnternet olmadığında bu çalışmıyor. PyTTS-X3'te ise internet gerekli değil. Bu bunun avantajı. Fakat dezavantajı da şu, GTTS Türkçeyi destekliyor. Türkçe desteğimiz var. Fakat PyTTS X3'te biraz sonra deneme yapacağız bununla ilgili. Türkçe destek yok. Ve yine son olarak GTTS tabii Google'ın bize sunduğu bir imkan. PyTT X3 ise burada Google'da PyTTS X3 diye yazdığınızda bunu nasıl kuracağınız vesaire Python dosyasında anlatılmış. Bununla ilgili ben de bilgi vereceğim. Bununla ilgili deneme yapacağım şimdi. Bunun birçok TTS engine'i desteklediği yazılıyor. Fakat Türkçe denemesini biraz sonra ben de size göstereceğim. Bir Türkçe'ye dönüştürme seçeneğini ne kadar arattımsa da bulamadım. Sizler bu konuda belki destek olabilirsiniz, belki yapanlarınız varsa. Şimdi ben PyCharm'da size PyTTS X3 ile basit bir konuşma metnini sese dönüştürme ile ilgili örnek yapacağım. Bu kodu sizlerle paylaşacağım. Aslında çok basit 2-3 satırlık bir kod yazarak yani şu kadarlık kısmı yazarak sese dönüştürebiliyorsunuz metni. Şöyle bir metin var hidrojenle ilgili İngilizce. Şimdi İngilizcesine olan bu bölümü bir çalıştıralım, bir görelim. Run diyorum. Hydrogen is the chemical element with the symbol H and atomic number 1. Hydrogen is the lightest element. At standard conditions, hydrogen is a gas of diatomic molecules having the formula H2. It is colorless, odorless, tasteless, non-toxic, and highly combustible. Evet, bu program kodu çok kısa bir kod. İşte metni oku diye bir fonksiyonumuz var. Bu metni okuyu aşağıda çağırıyoruz ve şu metni okutmasını istiyoruz. Bunu yaparken de işte bir okuyucu tanımlıyoruz. Okuyucu eşittir PyTTS X3 init diyerek bunu initialize ediyoruz yani başlatıyoruz. Sonra okuyucuya say diyerek söyle komutunu gönderiyoruz ve bu metni okumasını istiyoruz. Bu metinde işte bizim göndereceğimiz metin, bu fonksiyona göndereceğimiz metin. Sonra da run and wait diyoruz. Bunu beklemesi gerekiyor. GTTS'de olduğu gibi. Yani bu konuşmanın bitmesine kadar beklemesi gerekiyor. Şimdi bu İngilizce bölümü iptal edeceğim. Ve Türkçe bir metin okumasını isteyeceğim. Aynı şekilde hidrojen anlatan Türkçe bir metin. Bunu bir görelim. Bunu Türkçe çok anlamsız bir şekilde okuyor. Bunu görelim. Hydrogen, symbol OH, atom numerous 1 olan chemius Albert element. Standard skaka kve basen altunder ring size, kokasuz, metallic olmayan, tats, olduk kayan veh olarak bulunan bir diatomic gazdır. Evet, metin Türkçe olmasına rağmen bunu İngilizce ağzıyla okuyor. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz gibi PyTTS X3 evet internet olmadan çalışıyor fakat Türkçe desteği yok. GTTS ise Türkçe desteği var ve internet olduğu ortamlarda çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Bununla ilgili örnekleri zaten GTTS ile ilgili örnekleri önceki videomuzda yapmıştık. Bunu hem Colab ortamında hem de normal PyCharm ortamında çalıştırmıştık. Bu videoda da PyTTS X3'ün yani internet olmadan nasıl çalışabileceğini anlatmaya çalıştık. Fakat Türkçe desteği olmadığı için Türkçe uygulamalarda bu kullanmak zor. Bu kodu tekrar sizlerle paylaşacağım aşağıda. Umuyorum belki bu konuyla ilgilenenlere faydası olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.